O esnada ben vakit kaybetmemek adına FortiGate'i konfigüre edeyim. Şimdi açalım. En azından beklememiş oluruz. Şimdi burada ilk kurulumda kullanıcı adımız admin ve şifre girmeden enter'a basıyoruz. Bizden yeni şifre istiyor. Şifre giriyorum default. Bu cihazın web arayüzüne erişebilmem için port 1'e bir IP atamam lazım. Ona başlıyoruz. Config System Interface diyorum. Edit port 1 diyorum. Set mode static diyorum. Set IP 10. Ben kendi network'ümden vermeliyim. 1.122 diyelim. Set allow access diyorum. Ping HTTP ve HTTPS'i açıyorum. Exit diyorum. Enter diyorum, pardon. Bu arada Core Switch 3'ümüz 3 açıldı mı? Bakalım. Enable diyelim. Show Standby Brief diyelim. Açıldı ve cihaz tekrar VLAN 10 ve VLAN 20 için kendini aktif duruma getirdi. Şimdi FortiGate'e devam edelim. Konsoldan IP'mizi verdik. Firewall'a girişimizi yaptık. Burada hemen şunu da halledelim. Neydi? FortiGate 01. FortiGate 01 diyorum. Şimdi burada port 2 altında bir VLAN oluşturacağız. Yine port 3 altında da bir VLAN oluşturacağız. Ben network interface'lerimin altına geldim. Port 1 internet bacağımızda, hemen buna bir isim verelim. İnternet diyelim. Port 2. Port 2. Okey. Ne diyelim? Uplink Core Switch 03 diyelim. Create New diyelim. Interface diyelim. Bir VLAN oluşturacağız. VLAN 100 diyorum. Buraya da VLAN 100 diyorum. Interface'i port 2 yani Uplink Core Switch 3'ü seçiyorum. VLAN 100 diyorum. Ping'i açalım ve IP verelim. 10.10.100.1 demiştik buna. 1 diyorum. /24 diyorum. /30 da diyebilirdik ama switch'i o şekilde konfigüre etmemiz lazımdı. Biz şimdilik C class'ta lab'ımızı tamamlayalım. OK dedik. Şimdi burada şuraya oluştu. Şimdi şuna da oluşturacağız. Interface port 3. OK. VLAN 110'du. Değil mi? Evet, VLAN 110. VLAN 110. Interface port 3. Port 3'ün ismini vereceğiz. VLAN ID'miz 110. Ping'i açalım. 10.10.110.1
/24 diyelim. Şimdi şu port 3'e de bir isim verelim. Düzgün olsun. Şöyle yapalım. Diğerini evet. Büyük küçük harf kullanmışım. Uplink CS04 diyeceğim. OK diyeceğim. Port 2 ve port 3 oluştu mu? Oluştu. Dışarıya default route'umu yazayım internet erişimi için. 192.168.1.1 diyelim. Geldi. Şimdi burada şöyle yapalım. Şimdi burada bağlı olduğu interface'leri ve network'leri görüyoruz. Ama biz şu core switch'lerde iç network'lerin tamamını OSPF ile anons etmek istiyorum. Şu anda OSPF ile anons edeceğiz. Değişik olsun. Şöyle yapalım. Şimdi core switch 3'e geldim. Önce şöyle yapalım. Show IP interface verif diyelim. Bunun üzerindeki networkler bunlar. Config dedim. Router, pardon, önce şöyle yapalım. Aynen. Router OSPF 2 diyelim. Network 10.10.10.0 0.0.0 255 wildcard girdik. Arayamız 0 dedik. Network 10 20.0 0 255 araya 0 dedik. Network 10.10.30.0 255 araya 0 dedim ve network 10.10.100.0 0 255 araya 0 dedim. Şimdi FortiGate'i açalım. FortiGate'de de OSPF'in karşılığını yazalım. Route'un karşılıklı olması lazım. Şimdi buraya router ID'ye ne diyelim? IP'sini verelim. Şöyle yapalım. Aynen. 168.1.122 diyeyim. Bir tane array oluşturalım. Araya 0 olacak. Network oluşturacağız. Araya 0 için networklerimi yazıyorum. Burada ne var? 10.10.100.0 network'üm var. Ve yine araya 0 için 10.10.110.0 network'üm var. Interface eklemiyoruz. Summary adres eklemiyoruz. Evet, apply diyoruz. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi aslında Core Switch 03 neighbor bağlantısını bağışlattı, yükledi. Şöyle yapalım. Önce firewall'dan kontrol edelim. Dashboard network diyelim. Şimdi burada OSPF
komşuluğunu başlattı gördüğünüz gibi. VLAN 100 için. Az sonra VLAN 110 için de başlatacak bunu. Şimdi şurada show IP OSPF neighbor diyelim. Şimdi burada bir tane neighbor'ımızın olduğunu görüyor artık. 1.122 ID'li neighbor. Şimdi core switch 4'e gelelim. Enable diyelim. Conf t diyelim. Router OSPF 2 diyelim. Pardon. Do show IP interface brief diyelim. Şunları da görelim. Network 10.10.10.0 000 255 araya 0'da. Network 20.0 Network 30.0 ve network evet yüklemeye başladı çünkü firewall'da konfigürasyonumuz zaten hazırdı. Burada neighbor'lık başladı. 110.0 dedik ve exit dedik. Do show IP OSPF neighbor diyelim. Şimdi VLAN 110 30 20 10 için evet. Şimdi Forti'ye tekrar gelelim. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi burası güncelledi kendini. %10.2 110.2 100.2 110.2 Şimdi VLAN 10 20 VLAN 10 10 hem VLAN 100 üzerinden görüyor hem VLAN 20'yi yine hem 100 hem 110 üzerinden görüyor. VLAN 30'u da yine hem VLAN 100 hem de VLAN 110 üzerinden görüyor. OSPF bağlantımızı da başarıyla tamamladık. Şimdi network'e geliyorum. Interface'lere bir zone oluşturacağım burada. Şimdi burada new zone diyeceğim. Ne diyelim? Lokal zone diyelim buna. Interface members. Şimdi burada VLAN 100 ve 110'u seçiyorum. OK diyorum. Zone'um oluştu. Policy object diyorum. Firewall policy diyorum. Burada sadece implicit rule'umuz var. Şöyle yapalım hatta. Log IP version 4 violation traffic diyelim. Şimdi topolojimizi açalım. Bir user'ımızın üzerine gelelim. Hatta bunu TRT ile başlatalım. Sürekli olsun. Biraz bekleyeceğiz. O esnada durmayayım. Vakit kazanmak adına devam edelim. Create new diyelim. Lokal network to internet diyelim. Incoming interface'de az önce oluşturduğum lokal zone'u seçiyorum. Outgoing interface'de interneti seçiyorum. Source spesifik belirtebiliriz. VLAN 10 20 vesaire. Burada all diyeceğim. Destination'a all diyeceğim.
servise all diyeceğim ve tüm trafiği loglayacağım. Okey, adres oluşturmadık. Adresler diyelim. Create new diyelim. Adres diyelim. Subnet oluşturacağız. VLAN 10 diyelim. Subnetimiz 10.10.10.0 /24. OK diyeceğim. Adres diyeceğim. VLAN 20 10.10 20.0/24 create new diyeceğim. VLAN 30 10.10 30.0/24